duygusal en yakın bağlar ve ticaret. Oraya odaklı olacak. Jüpiter'lerde 2 numaralı evinde kendi değerlerimle ben bunu nasıl yaparım? Niye? İnşaatı. Niye? Sıkışma var. Neden? Bunlar benim istediğim şeyler değildi. Dayatılanlardı. Ben buradan hop kendi istediğim noktaya geçiş yapmam lazım. Tam zamanı. Yap şimdi, yap. Ne zaman yapayım? Ay Boğa burcundayken yap. O zaman kaynak bulabilirsin. 11 numaralı ev. O kaynağı aldın mı? 12 numaralı eve geçecek. İkizler burcuna. Orada ani sürpriz gelişmeler ve gizli kapaklı olaylar ve hinlikler ve hainlikler evi orası. Mars orada. Uranüs orada. Orayı yırttın mı yine aynı. Ne oldu? Geçti bitti. Yine aynı beraber gitti bitti. Ondan sonra al Venüs'ü yürü. Bitti. Önümüzdeki hafta yapacağın bu sıkışmadan ancak bu şekilde matematiksel olarak kurtulabilirsin. Başka olasılık yok. Sayın Yengeç. Bitti. Done. Gelelim Aslan burçlarına. Sayın aslanlar nedir ne değildir sayın aslanlar. Siz 9 numaralı ev. Aha ne oldu bütün yaşamı. Vallahi bildiğin gibi değil. Bütün yaşamını fark edecek. Hatta şu hassiktir. Ne oldu? Abi, ben bu doğruları kendi doğrularım diye hayatım pahasına hayatım boyunca savundum. Hiçbiri benim değilmiş. Neredeyse kendimden nefret etmek üzereyim. Bu. Çünkü ne dedim ben Montenegro'ya geldim. Hassiktir ne oldu? Ama ben bunlara o kadar tutunmuşum ki. Bunlar benim aynı zamanda en büyük sığınağım olmuş. Ben bunu yaşadım. Ben bunu fark ettim. Siz şimdi bunu bu şekilde buradan fark edebilirsiniz. Aslan bunu önümüzdeki hafta o kadar acı fark edecek ki. Çünkü 19 numaralı evde o kadar acı fark edecek ki. Orada o sabitleri ona öyle bir baskı yapacak ki. Aslan burcundaki savaşı önümüzdeki hafta düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Venüs nerede? Venüs de 12 numaralı Venüs Aslan burcunda 2 numaralı eve. Değerler evi Başak. Oraya geçiş yapacak. Şimdi kafadaki felsefe o. Atsan atamazsın, satsan satamazsın havasında olacaksın önümüzdeki hafta. O yüzden o dağınıklığı toplayıp motton o. Her şeyi toparlamak zorundasın matematiksel olarak sayın Aslan burcu. Ve yeniden kendi isteğine göre yeniden dizmen gerekecek. O kendi sabitlerin sana müsaade ederse, alışkanlıkların sana müsaade ederse, müsaade ederse yapabilirsin değil. Onlardan kurtulabilirsen olacak olay o. Alışkanlıklarından, sabitlerinden kurtulabilirsen o yüzden müsaade edeceksin. Sen sana müsaade edersen yapabileceksin bunu. Aksi takdirde yapamayacaksın. O yüzden haftanın başında bu uyanış olacak. Ondan sonra kariyer evine gideceksin. O değerlerine bakacaksın. Bu yüzden mi ben böyleyim? Bu yüzden mi? Aynen. Sana ne uygun görülüyorsa onu yapıyorsun. Onları öyle bir kabul ettin ki çocukluğundan beri. Hadi. En son Ay İkizler burcuna geçecek. 11 numaralı evinde orada zıbavına başladın. Hadi. O kaynakları al. Yeni ayı bekle. Yardır sayın aslan. Haftaya ben düşünemiyorum Aslan burcunun çekişeceği canı kendiyle savaşırken. En büyük savaşı kendiyle olacak. Kendimden biliyorum ya. Ben burada yaşadım bunu. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Başak. Sayın Başaklar, Satürn, Neptün, krizler evi, başkalarının finansal kaynakları
Duygusal, egosal dönüşüm ve krizler. Ben bu uyanmayı bugün yaşadım. Hem de nasıl yaşadım söyleyeyim. Benim yükselemim Başak. Eskiden derdim ki ya biziz ama bir şey en ufak bir riskte anında bene gidiyorsun. Hayır öyle değilmiş. Hiç biz olmuyorlarmış. Tamamen çıkarlar üstüneymiş. Ben biz sanıyormuşum. Tamamen çıkarlar üstüneymiş. Çıkarlar en ufak bir şekilde sektiği an satıp gidiyorlarmış. Biz hiçbir zaman olmamış ki. Ben biz gittiğim için onları da biz gidiyor zannediyorum. Değil. Ya diyorum ki en ufak bir işte hemen gidiyorsunuz ya. Ben bu bizliği anlamadım. Yok ki. İşte benim fark etme anım bugün oldu bu. Hiçbir zaman bizlik yok. Benlik ve çıkarlar var. Nokta. Sayın Başak, bu işte bu benim içimi acıttı bugün mesela. Bunu fark edince. Bundan sonra yapacağım YouTube'da biz insanlar biz değil ki YouTube'daki YouTube dahil herkes ben. O yüzden Telegram'a geçtim. Bir gün önceden fark etmeye başladım ben bunu. Şimdi Pazartesiden sonra Boğa burcuna geçti mi bütün değer yargılarım değişmeye başlayacak sayın Başak. Zorunda ben kendimden biliyorum başladı. Artık umurumda değil. Ve bunu ona göre ters düz etmek zorundasın her şeyi. Sen bu hafta domino taşı etkisi yaratacaksın mesela. Ding ding bir yerden bir koyacaksın böyle. Ding 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 hepsi gidecek. Ben olan herkes gidecek. Ding 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 gidecek. Mecbur gitmeye. Domino taşı etkisini bu hafta yaşayacaksın. Haftanın sonunda Ay, Mars ve Uranüs kavuşumundayken. Ding gitti. Ne oldu? Tırrrr. Gerek yokmuş ya. Ne oldu? Gerek yok. Ay Boğa burcunda zaten bunun kararını verip startını verecek. Gerek yok birader. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yani hiç değmezmiş. Hiç değmezmiş. Plüton 6 numaralı evde diyecek ki bütün organizasyonu değiştir. Domino taşı gibi at hepsini. Başka bir olasılık yok zaten. Matematiksel başka olasılık yok. Venüs de Başak Burcu'na geçtiğiniz zaman zaten orada o senin en büyük avantajın olacak bir numaralı evde neyi, nerede, hangi olasılıkla yapabileceğini bulup onları ayarlayıp tık diye koyup bitti. Yoksa kendine yaparsın. Hala akıllanmıyorsan. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Benim güneş burcumdan. Şimdi sizde her şey yani bende her şey bir numaralı ev. Of. İşte onu ben bugün fark edince öyle oldu. Biz eşittir 7. 7 eşittir bir astrolojide. Ben eşittir sen eşittir ben. Ama karşıdaki hep ben ve çıkarlarım deyince ve öbür taraf biliyor. 7 numaralı evde ben ve çıkarlarım deyince ve bir numaralı ev önce sen ve biz deyince ne olur? Gider her şey. Her şey gider. Benim de gittiği gibi her şey gider. Lan dersin lan niye olmuyor? Yani ne? Sen mutlak bizlik olduğun için. Lan Allah Allah. Şimdi şunu söyle gene olmuyor gene olur. Lan karşın sen öyle hesaplıyorsun karşındaki hiç öyle hesaplamıyor. Tamam. Benim istediğimi yapmıyor mu? Benim çıkarıma olanı yapmıyor musun? Bak benim çıkarıma olanı yapmıyor musun? Tamam ben gittim. Benim çıkarıma olanı yapmıyor musun? Ben gittim. Sen diyorsun lan biz öbür taraf benim çıkarıma olayı yapmıyor musun? Fark et. Bunu ben bugün fark ettim. Of. Fark edince çok kötü oldu. Çok kötü oldu bugün. Şimdi bunu fark edeceksin. Bunu fark etmeye başlayınca senin motton şu olacak. Her şeyi ters düz edeceksin. Sen bele kaymaya başlayacaksın. Kaymak zorundasın.
Çünkü dışarıda gördüğün çoğu potansiyel ben. Çünkü Plüton kovayı aşamıyorlar. Aşana göre hareket edeceksin. Ama bunun için de tersten hareket etmen gerekiyor. Tersine çevirip her şeyi tekrardan değerlendirmek zorundasın Sayın Terazi. Bu önümüzdeki hafta krizler eşliğinde ortaklıklar, başkalarının finansal kaynakları, Achtung, Venüs'ün 12 numaralı eve geçmesiyle beraber gizli hırslara ve gizli düşmanlıklara dikkat. Daha önce fark etmediğin her şeyi fark edip ona göre işte diktireceksin zaten üstüne her şeyi. Ters düz ediyorsun ya. Ona göre biçimlendireceksin üstüne her şeyi. Ha diyeceksin olay bu muymuş? Buymuş o zaman bu. Yapacak bir şey yok. Ters düz edip kendine göre hareket etmek zorundasın. Bizliğe göre değil. Çünkü onlar biz değil. Terazine önce sen. Terazinin değil, bütün herkesin enerjiyi sarf ediş halini Güneş. Güneş kimin yöneticisi? Aslan burcu. Aslan ne? Ateş bir numaralı. Ben. Yani otomatik olarak Güneş terazide zararda. Çünkü terazide benlik yok, bizlik var. Bu yüzden o benliği dönüştürmen lazım sayın terazi. Başka olasılığın yok. Gelelim şimdi akrep burçlarına. Söylemeye korkuyorum ya. Hey yo, that's what I'm talking about. Söylemeye korkuyorum, şu şekilde söyleyeyim o zaman. Büyük dönüşüm. Büyük dönüşüm. Budama. Kendin budayacaksın. Ve bütün hafta tek tek ayrıştıracaksın her şeyi. Yani o koca kütlenin gitme ihtimali var. O ne? Hayatın. Budaya büyük bir dönüşüme gideceksin. Akrepleri biliyorum, budamaya gerek yok. Kökünden komple. Çünkü akrep bu. Satürn nerede? Bir numaralı evde, o yüzden budama var. Bu organizasyon değil, bu organizasyon ileri, organizasyonları fark et, matematik bu. Boru değil. O yüzden budama var. Altı numaralı ev, bu organizasyon değil, bu organizasyon, bununla ciddiye gidilmez. Niye? Ay oradan çıkıp ondan sonra Boğa burcuna geçiş yapıyor. Ciddi işler, ciddi ilişkili değerler ve ciddi işli değerler. Onu oradan budayıp gerekirse sonuna kadar gitti. Oradan Mars, Uranüs, İkizler burcu. Ama ev senin evin. 8 numaralı ev. O yüzden bir dev çam yıkılabilir diyorum. O yüzden yıkılabilir diyorum. Venüs 10 numaralı evden 11 numaralı eve geçiş yapıyor. Bununla ilgili dış kaynakları da yanına alacaksın. Ve yeni aya o şekilde buduya kese biçe parçalaya gideceksin bu hafta sen. Orada yapacak bir şey yok. Ve bunu büyük dönüşümü göze alırcasına yapacaksın. Çünkü ev senin. 8 numaralı ev. Ya bak lan oluyor. Sonuna kadar gideceğiz galiba. O komple götürsek. Hayır. 6 numaralı ev. Satürn. Onun disiplinine uyman lazım. Dal gideceksin. Disiplinli gideceksin. Kör kütü gidersen Satürn keser faturasını sana, haberin olsun. Gelelim sayın yay burçlarına. Neymiş bu? Taşlarının yerini değişmesi gerekiyor. Evet. En değerlisini bulana kadar yerlerini değiştireceksin. En değerlisini buldun mu orayı merkez alıp yardıracaksın sayın yay. Orayı merkez alıp yardıracaksın. Nerede? Satürn 5 numaralı evde çünkü. Neptün'le beraber. Oradan kaptırıyorsun. En değerlisi. Çünkü 5 numaralı evde benim için değerli olan şey ne? Bir yaratıcılık yapmak. En değerlisi ben bunu beğendim. Hani diyorsun ya 5 numaralı evde. Ben bunu beğendim. Ben bununla bir şey yapmak istiyorum. 5 numaralı evin konusu bu. Satürn'de, Neptün'de orada. O yüzden en değerlisini bulup ben bunu beğendim, en değerlisi bu. Bununla inşa etmeye başlama zamanı bu hafta. Neptün oradan gidince. Neptün oradan retroya girince. Oradan bir adım atıyorsun. Ay boğa. Ben bununla organizasyonu yaparım. Ben bununla bütün piyasayı darmadağın ederim. İşte yap. Hazır Venüs 10 numaralı eve geçmişken yap.
Otomatik olarak yapmak zorundasın bunu zaten. Mayday mayday. Haftanın sonu ne? İkizler. İkizler ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Orada bağlam yapacaksın. O bağlamı yaptıktan sonra yeni ay başlıyor zaten. Yengeç burcunda. 8 numaralı evinde. Açık düşmanlar. Ona göre bağlama, ona göre merkez belirlemek zorundasın. Aksi takdirde oraya dayanmaz. Yine ay Yengeç burcunda ama 8 numaralı ev. Başkalarının finansal kaynakları ve krizler. O zaman ona göre hazırlık. Ben de onu diyorum zaten. Ona göre hazırlık yap. Aynen. Buradaki Plüton'un gücünü kullan. Bir odaklan, moleküllerini ayır. Plüton orada. Moleküllerini ayır. İşte. Ne güncel ve sana göre doğru değilse, değerli değilse ona göre uyarla. Plüton'un oradaki gücünü kullan. Bitti. Gelelim Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar. Siz bütün açık alan değişimi, bütün alanı tek keşfedip değiştirmek zorundasınız ve oraya yeni bir inşa alanı yaratmak zorundasınız sayın Oğlaklar. Sebep? Satürn 1 numaralı evde, Neptün de orada. Bütün farkındalık orada. Bütün alan dönüşüyor kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Tabii bütün alan dönüşüyor. Venüs 9 numaralara geçiyor. Ona göre bak. Venüs ne? Parasal alver. Alan değiştiğine göre parasal alveri çok daha gelişmiş ve daha üst bir level'da yapabileceğin bir alan bul o zaman. Venüs tam da oradaysa. İyi yapalım o zaman. Yap. Venüs'ün oraya geçmesini bekle çarşamba gününü. Sen o alanı, o farkındalığı gel. O dang sesi seni oraya yönlendirsin. Neptün retro. O olduktan sonra ay Boğa burcuna geçecek 5 numaralı evde. Bunu nasıl yapacağını tasarlayacaksın kafanda. Ve sen onu tasarlarken Venüs'te 9 numaralara geçecek. Diyecek sana 9 numaralı evden. Oraya yardıracaksın. Oraya yardıracaksın. Ben buraya hazır gelmişim. O zaman alanı buraya alayım diyeceksin. Ben en başta ne dedim peki? Alan değişikliği. En başta benim dediğim şeyi en sonunda geliyorsun. Oğlak değil misiniz hanım? Ama hepiniz aynısınız ya. Oğlum çok yavaş düşünüyorsunuz lan. Aynen. Ben bunu buradan yönetirim. Plüton oradan yönet diyor zaten. Bu ağzını bunu dağıtacağım haberi yok. Allah Allah ya. Ama bunu yaparken o ay ikizler burcundaki en karanlık noktadaki çünkü yine ay gerçekleşmeden ay ikizler burcuna geçtiğinde çünkü yine ay yengeç burcunda ikizlerden sonraki burç yengeç zaten gireceksin böyle 8 numaralı eve oradan biri orada biraz harf diye geliyor böyle oradan biri bir de ani sürprizlerden aynı şu tam şu olacak başa tam gireceksin çat kim vurdu lan? Uranüs vurdu. Sürpriz. Uranüs vurdu. Peki nereden geldi? İşte bilmiyoruz sıkıntı orada. Uranüs bile nereden geldi diye sana vuracağını tahmin edemiyor. Uranüs bir dahaki tokadı nereden atacak şimdi? Ne bileyim oğlum. Ben canım ne zaman isteyeceğini ben nereden bileyim? Ben ona göre hareket ediyorum. Ona göre tabii orada yapacak bir şey yok. Bak içimden geldi tamamen. Uranüs böyle hareket eder. Bunu da baz alıp hareket etmek zorundasın ama. O zaman papaz öylesin zaten oğlum. Aynen. Gelelim şimdi kova burçlarına. Sayın kovalar. Mottonuz ne? Vazgeçeceğim her şey senin olacak. Bak mesela benim ay burcum kova. Vazgeçeceğim her şey senin olacak. YouTube'dan vazgeçtim. Hadi. Satürn nerede? Aklımda. Lades mi yaptın? Yo. Aklımda 3 numaralı ev, akıl evi, yakın çevre evi, kardeşler evi, sosyal medya evi. Orada bir fark edeceksin. Dan.
Bütün yapacağın şekilleri değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü fark edeceksin. Fark ettiğin anda vazgeçemiyorsan fark ettiğin eksiden o eksi seni öyle bir yerin dibine sokar ki satıyorsan ondan sonra baba, oğul ve kutsal ruh adına ne oldu, beni kutsuyor musun? Yok, faturayı gönderiyorum. Faturayı gönderecek. Venüs nerede? Venüs de 8 numaralı evde. Paşa paşa o zaman ne yapacaksın? Burayı ıskalarsan mecbur açık düşmanlara ve rekabet alanına gireceksin. Çünkü Venüs orada. Başkalarının finansal kaynakları ve krizler. Sen en iyisi mi? Buradaki şekli değiştir. Fark ettiğin şekilde değiştir. Ve gerekirse komple vazgeç. 8 numaralı ev sana destek olsun. Yoksa sen oraya gitmek zorunda kalacaksın. Seçim senin. Seçim tamamen senin. Çünkü ondan sonra 4 numaralı eve senin hayatının merkezine girecek. Ama yok olmuyor. Acaba bir şeyleri değiştirmen bir şeyleri değiştirsen daha iyi olur mu? Bir şeyleri yapmaktan vazgeçsen. Bu mu konu tamamen bu. Ben kova oğlum zor anlarım. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ondan sonra bunu fark ettin mi? Bütün yaratıcılığına, gölgelerin gücü adına, aynen Ay, ikizler, Uranüs ve Mars bütün sürpriz gelişmelerle beraber dan vereceksin coşkuyu. Yine Ay'a doğru. Ahdung. Başak Burcu. Başak Burcu ne? Nerede senin? Başak Burcu nerede? Kova, alçalan aslan, 7 numaralı ev, 8 numaralı ev. Biraz önce ne demiştim? Krizler evi, başkalarının finansal kaynakları. Oranın üstünden kendini geliştireceksin. Zor bir gelişim olacak ancak olmak zorunda olacak ve olduğu zaman çok güzel olacak. Bu. Gelelim şimdi balık burçlarına. Sayın balıklar. Aha, dikkat. En papaz olacak olan burç. Nasıl? Patlamalar. Neye dair olan patlamalar? Patlama noktalarına dikkat. Sebep 12 numaralı ev. Hayır, 2 numaralı ev çünkü. Değerlerin patlaması. Fark etmezsen başkalarının değerleriyle bu noktaya geldiğini, hayır diyemediğin için ve sen kolektifin kendisisin zaten. Şu anki konumuz ne? Neptün retrosu. Neptün kimi yönetiyor? Seni. Bitti. Başka şey söylememe gerek var mı? Seni yönetiyor ve sende bir patlama noktası gerçekleşmek zorunda. Fark ettiğin an onu yapmak zorundasın. Fark etmedin mi patlamayla karşı karşıya kalacaksın. O senin içinde patlayacak. Senin içinde patlayan şey yakın çevrene gidecek. Orada bütünleşme yaşayacaksın ve hala ne demişim burada? Patlama noktalarını hazırla. Merkezde ciddi bir derinlik başlayacak. Aha. İçeriden dışarıya patlama gerçekleşecek. Niye? Çünkü sen şuna göre hareket ediyorsun ama şurada bir tane daha var. Benliğin. Burası Güneş balıkta. Diyor ki ama işte beni feda edin. Ben şu olsun, bu olsun. Şurada diyor ki ama benim de bir benliğim var arkadaşlar. Benim isteklerimi niye hiç baz almıyorsun? Dediğin an burası patlamaya başlar. Neptün retrosuyla beraber. Burası patlamaya başlar. Bu patlama kontrol dışı bir patlama olur. Ve sen her tarafı yakmaya başlarsın. Psikopata bağlarsın. Aynen. Psikopata bağladın mı zaten o balığın yanından kaç. Psikopat, sosyopat. Oraya doğru bağlamaya başlarsın. Değerler evinde başlıyor bu hafta. O yüzden orada onu fark etmedin mi dönüştürmen gerekiyor. Dönüştürmedin mi patlayacaksın çünkü. Patlama noktan ne? Ay, boğa. Patlamaya doğru gidecek. Değerlerim. Ne değerlerim? Mülksel değerlerim. Ne değerlerim olacak başka? Ama bunu sen komple sebil veriyorsun kardeşim sürekli. Adamı hasta etme. Aynen. 2 numaralı Satürn orada. Bam.
Ya sağlık açısından olur patlama ya da sen etrafındakilere patlarsın. Etrafındakilere patlarsan sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Neden? Çünkü Venüs 7 numarada evine giriyor oğlum. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Ciddi söylüyorum, bu haftanın sonunda çok ciddi sıkıntı yaşarsın. Çünkü sonunda Venüs Başak Burcu'nda senden ciddi işler ve ciddi ilişkiler konusunda ciddiyet bekleyecek. Anlaşmalar konusunda ciddiyet bekleyecek. Anlaşamazsan sen akşam eve dönüşte yolda patlarsın. İçinde patlar. Hangisi daha iyi? Senin haftanın başından istikrarlı bir şekilde dışarıya doğru patlamalar yapman mı? Haftanın sonunda elindeki her şeyi bitirip kendi iç dünyanda kendi içine patlamalar. Ne oldu? Soluğu neler aldı? Acil servis aldı. Yapmadı çünkü. Hep şurayla gitti. Şurayı hiç dikkate almadı. Bam! Hastanede. Keyfin bilir sayın balık. Arkadaşlar benlik bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.